Hala ölmemi istiyor musun? Mesela duysan bir yerde Merve Özkaynak ölmüş diye. Yani olur mu öyle şey? Yani şu an ne amaçla hani neyin üzerine attığımı bile o mesajı hatırlamıyorum. O yüzden şu an çok mantıklı gelmiyor mesela. O mesajı atmış olmak, öyle bir mesajı atmış olmak. Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün oldukça enteresan bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi bugün haterımla buluşuyorum. Hater ne diyenler olacak mıdır emin değilim. Çünkü artık biliyorsunuz sosyal medyada hepimizin çok aşina olduğu bir kavram haline geldi. Evet, İngilizce bir kelime. Açıkçası biraz gerginim. Gerginliğim için de kusura bakmayın ama hani sizden koşulsuz şartsız nefret eden biriyle buluşacağınızı bilmek haliyle benim için de ilk kez yaşayacağım bir deneyim ve ne konuşulur, ne yapılır, nasıl davranmam gerekiyor açıkçası ben de bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık daha gölge bir yere geldim. Hater'ımla buluşacağım yer aynı zamanda. Bir taraftan da tabii bu fikir nereden geldi, ne alaka, niye böyle bir şey yapıyorsun diye düşünenler de aranızda olabilir diye bu videonun çıkış noktasını ve birazcık da aslında amacından böyle çok kısaca bahsetmek istiyorum. Çok enteresan bir hikayesi var çünkü yani yemek yerken yanıma bir tane çok tatlı bir takipçim geldi. Sinirlerim bozuldu. Fotoğraf çekildik, sohbet ettik falan, her şey çok güzel. Zaten hani hep ondan sonra aynı anda zaten restorandan ayrıldık. Biz de bindik gidiyoruz. Ben de arabada giderken böyle yan mesajlarına bakarken birisinden hikayesinde senden bahsetti mesajı görünce açmak istedim. Açınca biraz önce beraber restoranda fotoğraf çekilip öpüşüp koklaştığımız o takipçim olduğunu fark ettim. Dedim şansa bak, süper, hemen paylaşmış. Çünkü etmevi de yapmış yani. İkimizin yanak yana fotoğrafını koymuş kendi sosyal medya hesabına. Gördüm ve bir an hakikaten böyle bir dondum. Zaten Cemşir de ne oldu ya dedi. Öyle bir dondum ki nasıl olabilir yani? Az önce ya, daha biraz önce 5 dakika önce beraberdik. Birbirimize sarıldık, öpüştük, fotoğraf çekildik. Beni çok sevdiğini söylemişti. Aynı kız biraz üstteki mesajlarda, daha önce attığı ve benim görmediğim mesajlarında hakaretler etmiş bana yani. İnanılır gibi de o kız bu kız asla olamaz. Yani gözümle gördüm çünkü. Ve onun üzerine ben de bu arkadaşımıza mesaj attım. Dedim ki çok teşekkür ederim, fotoğrafımızı da eklemişsin. Şimdi gördüm, izin ver yaptım tabii mesajına. Eğer dedim senin için de uygunsa ben bir video çekmek istiyorum. Görmene çok sevindim dedi, fotoğrafımızı falan DM'imi açtığın için çok teşekkür ederim. Tabii ki dedi falan, nasıl bir video falan. Dedim ki anladığım kadarıyla senin daha önceki zamanlarda benimle aran çok iyi değilmiş. Hiçbir şekilde sesinin ve görüntünün gözükmediği, tamamen gizli, seni asla ve asla ifşa etmeyecek ve seni asla rahatsız etmeyeceğine söz verdiğim bir video çekersem bana yardımcı olur musun? Çünkü aklımda bazı sorular var ve bu soruların gerçekten yanıtlarını almak istiyorum. Geleceğim dedi ve bugün o gün günü ayarladık, saati ayarladık, mekanı ayarladık. Ben şimdi geldim. Şu anda onu bekliyorum. Birazdan gelecek. Daha sonra ofise geçeceğiz. Ofiste ona aklımdaki cevap bulmak istediğim soruları soracağım. İzlemeye devam edin. Merhaba. Merhaba. Nasıl yapılır bilmiyorum ama ve sarılmalı mıyım? Elimi sıkmalıyım. Ben de çok ne yapmam gerektiği konusunda. Tamam, o zaman istiyorsan gel biraz otur. Bu arada kamera sadece beni çekiyor. Gelebilirsin sen de. Gerilme. Son derece rahatız. Hiçbir şey yok. Normal sohbet ediyoruz. Şu an kurduğumuz setup'ı sen de gördün. Hiçbir şekilde yüzün asla görünmüyor. Senin sesin olmayacak. Değiştireceğiz sesini. Rahat mısın? Yani rahatım. Gibi. Rahat ol, hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar, aşağıdan geldik. Normalde alışık olmadığınız bir arka plan olduğunun farkındayım. Ama özellikle aslında ortak kararımızla, arkadaşımızla birlikte ortak kararımız da bu. Böyle bir arka planda sohbetimizi yapacağız seninle. Tekrar hoş geldin ve burada olduğun için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Aslında çok basit bir soru. İlk sorum. Neden benden nefret ediyorsun? Yani nefret demeyelim de
Hani anlık bir tepkiydi aslında o. Yani senin bazı paylaşımlarınla ilgili sana olan, Gıcık oluyorsun. yani sadece senin de değil aslında. Başka fenomenlere de gıcık olduğun oluyor o zaman. Yani sosyal medyada gördüğüm bazı paylaşımlardan hareketle işte bu hani bloggerların o hayatları hak etmediklerini düşündüğüm zamanlar oluyor, işte o paylaşımlarını gördükçe vesaire, kendimden yola çıkarak. O şekilde aslında. Tamam. Süper. Aslında kafamda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Evet, şimdi bana zamanında bir DM atmışsın. Bir direkt mesaj atmışsın. Aslında bizim bu yakın zamanda bir restoranda karşılaşıp fotoğraf çekmemizden önce bir DM atmışsın bana. Demişsin ki çok samimiyetsizsin. Senden tiksiniyorum resmen. Git lüks kıyafetler giyeceğine 2 insan doyur, yüzüne samimiyet gelsin diye bir DM atmışsın. Benim sana sorum şu: bir insanın samimi olup olmadığını ya da iyi bir insan olup olmadığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı içeriklerle anlamak mümkün mü? Yani böyle bir yaftalamayı yapmak, paylaştığı bir stil fotoğrafına ya da çektiği bir makyaj videosunun altına. Örnek veriyorum yani. Kedisiyle köpeğiyle paylaştığı bir fotoğrafı vesaire. Neyse, aklına ne geliyorsa içerik olarak. Mümkün mü yani? Sen o fotoğrafa bakıp bu insan çok aşırı samimiyetsiz ya da bu insan çok kötü bir insan diyebiliyor musun? Yani paylaştığı şeylerden o çıkarımı yapabilmek mümkün aslında. Hani o anki tavrı, sonrasındaki tavrı ve hareketleriyle o çıkarımı yapabiliyoruz. Hepimiz yapabiliyoruz aslında, ama hani yani. Peki o zaman aslında sen bunu söylediğine göre, yani beni samimiyetsiz bulduğuna göre o zaman sen kendi sosyal çevrende veya kendi sosyal medya hesaplarında ne kadar kullandığını, aktif kullandığını bilmiyorum ama bunun tam tersi bir persona çiziyorsun. O zaman sen samimi olduğunu iddia ediyorsun. Değil mi buna göre? Yani öyle düşünüyorum en azından. Sen samimi olduğunu düşünüyorsun. Bu çok güzel bir şey. Tamam. Peki senin gözünde samimi bir imaj çizen kişi nasıl olmalı? Yani ben ne yapsaydım senin gözünde samimi bir insan olarak gözükürdüm? Yani ben kendim olmaya çalışıyorum. Neysem oyum ve öyle davranmaya çalışıyorum ve öyle bir beklentim var diğer insanlardan. Peki böyle biraz sorduğun sorulara soruyla tekrar cevap veriyor gibi ya da soruyla tekrar soru soruyor gibi oluyorum ama böyle hani karşılıklı bir aslında ayna tutmaya da çalışıyorum bir taraftan davranışlarımıza karşılıklı. Ben de şimdi sana mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela ben samimiyim diyorsun. Kendi çevreme karşı da, işte sosyal medya hesaplarımda da son derece samimi davrandığımı, kendim olduğumu düşünüyorum diyorsun. Kesinlikle öylesindir bu arada. Bununla alakalı hiçbir derdim yok ama karşı taraftan da benim samimi olduğuma mesela inanmıyorsun. Ama kendinin samimi olduğunu düşünüyorsun. Buraya kadar her şey okey. Sormaya çalıştığım şey şu aslında bir taraftan da. Mesela benimle bir fotoğraf paylaştın. Beraber fotoğraf çekildik. Sen bunu Instagram'ına koydun ve dolayısıyla seni takip eden arkadaşların, sosyal çevren o fotoğrafa baktıklarında aslında beni sevdiğini düşünüyorlar, öyle değil mi? Ama evet, aslında işin arka planında çok ironik bir durum var. Şimdi o zaman ben de şunu düşünüyorum. Samimiyetten bahsediyoruz. Olduğum gibi bir insanım diyorsun. Kendim olmaya çalışıyorum. Buna özen gösteriyorum ve aynı zamanda da samimiyetsiz insanları da sevmiyorum diyorsun. Bir taraftan da böyle ironik bir durum olunca bu sefer ben de bunu sorgulamak istiyorum. Aslında bugün birlikte sohbet ediyor olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Benim zihnimde çözümleyemediğim şey buydu. Birçok benim gibi sosyal medya üzerinde hesabı olan ve takipçisi olan ki arkadaşlarıma da gelen yorumlardan bir tanesi samimiyetsizsin. Ben bunu çok görüyorum. Kendimin dışında da birçok kişide görüyorum. Çok bir açılımı yok bana kalırsa. Samimiyet ya da samimiyetsizlik. Sana işte sorduğum zaman peki samimi bir insan nasıl olur dediğimde çok bir cevap alamıyorum aslına bakarsan. Ben samimiyim diye düşündüğünde de peki ben de fotoğraf koydun. Yanak yana çok güzeldi her şey ama eski bana gönderdiğin mesajlara baktığımda da tamı tamına yani zıt bir durum var ortada. Söylemeye çalıştığım şey buydu aslında.
Yani öyle düşünmemiştim ama ben yine de kendime yansıttığıma inanıyorum. Sosyal medyada gördüğümüz her şey her zaman hepimizin hoşuna gitmiyor. Bu çok normal. Ama linç ettirecek ya da işte hakaret edecek, ne bileyim küfür edecek, belalar okuyacak ve o insanın kalbini kıracak, canını sıkacak bir şeyler söylemeye gerek var mı? Şu senaryoda mesela. Yani Demek ki gördüğümüz her şey sosyal medyada aslında çok da gerçek değil bu durumda, değil mi? işte o anki o hislerle falan ilgili bir şey birazcık, bilmiyorum. Yani söylemeye çalıştığım şey aslında bunu sen de yapıyorsun. Hı hı. Demek istediğim aslında oydu. Tek amacım seni anlamak ve sana ayna tutmak. Biraz aslında itiraf edeyim, empati yapmanı sağlamak istiyorum. Yani samimiyetten bahsettiğimiz bir noktada bir de böyle bir durum var demek istedim aslında. Evet, o zaman diğer soruya geçiyorum. Aslında bu bir önceki bana attığın ilk bir süre önce, uzun bir süre önce attığın o ilk kötü yorumla alakalı bağdaştıracağım bir soru olacak. O şeyi hatırla. Tekrar hatırlatmak istemiyorum ben de ama. Örnek veriyorum, mesela sosyal medyaya bir fotoğraf koydun. Sevdiğin biri, ne bileyim, evcil hayvanı, bilmiyorum var mı kedin köpeğin ama. Mesela kedinle böyle bir ona sarılırken fotoğraf koymuşsun ve birisi senin bana attığın o DM mesajının, direkt mesajın aynısını fotoğrafın altına yorum olarak yazdı. Ne hissederdin? Yani sinirlenirdim ve karşılık verirdim, yani bir şeyler yapmak isterdim. Bir tepki verirdim. Yani bilmiyorum. Daha önce başıma gelmediği için açıkçası ne yapacağımı şu an kestiremiyorum ama çok sinirlenirdim ve bir tepki verirdim. Sinirlendirirdi yani. Aynen. Tamam, süper. Hayatında ne değişti ya da bende mi bir şeyler değişti ki senin bu nefretini bir anda lover, yani hater'dan lover'a dönüşmek, tabiri caizse nefret eden bir insandan fan demeyeyim, o biraz çok daha üst bir sevgi şeyi ama beni seven bir insana dönüştü yani. Bu beni görmenle mi oldu? Öyleyse ne güzel, ne mutlu bana tabii ki, sadece görmeyle nefretin sevgiye dönüşebiliyorsa. Bu gerçekten olabilen bir şey mi? Yani tabii ki bak, kesinlikle tekrar bunu sürekli tekrarlayacağım arkadaşlar. Lütfen yanlış anlama. Bu seni yine asla eleştirdiğimden değil. Sadece anlamaya çalıştığımdan. İnsanların duyguları belli şeylere değişebilir. İnsanlara da değişebilir, olaylara karşı da değişebilir. Her şey karşı değişebilir. Nefret ettiğin bir şeyden hoşlanmaya başlayabilirsin. Hoşlandığın bir şeyden nefret etmeye başlayabilirsin tekrar. Bu imkansız bir şey değil. Zaten olan bir şey. Sadece bunun sebebini anlamaya çalışıyorum. Yani sadece iki duygu da çok kuvvetli duygular. Hani nefretten bir anda sevgiye dönüşmek nasıl oldu senin için? Neden oldu? Ben mi değiştim? Sen mi değiştin? Ne oldu sence? Evet, artık son soruma geldim. Seni azat edeceğim. tekrar çok teşekkür ederim. Bu son soru benim için çok kritik ve önemli bir soru aslında. Yine birazcık baştan böyle spoil vereyim sana. Biraz empati içeren bir soru. Şimdi şöyle bir şey hayal etmeni istiyorum. Böyle bir hikayesi de olsun da birazcık daha sevimli olsun. Mesela işte bir gün otobüs durağındasın. Yanında sevdiğin insanlar var. Annen, baban, kardeşin, artık bilmiyorum. Sevdiğin insanlar var, hayal et. Ve bir tane adam geliyor. Otobüs durağında otobüs beklerken. Durup dururken tanımadığınız bir adam. Sen onu tanımıyorsun, o da sizi tanımıyor. Geliyor ve keşke ölsen 1 gram üzülmem diyor sana. Ya da kardeşine, sana da diyebilir, sevdiğin birisine de diyebilir. Böyle bir durumda ne yapardın, çok merak ediyorum. Geri dönüp ona tepki gösteririm yani bununla ilgili. Çünkü ailem konusunda ve özellikle sevdiğim insanlar konusunda çok hassasım. Bunun konumuzda çok ilgisini bağdaştıramadım çünkü benim hani attığım mesajlarla ne ilgisi var ki bunların? Bu çok bir konu, hassas bir konu ve hani anlayamadım şu an bunu. Aslında o mesajı sen bana attın. Bu mesajı neyin üzerine attığını ben de bilmiyorum. Attığım bir story üzerine cevap olarak atmış olsam belki bir nebze anlamlandırabilirdim yani.
Belki bu yaptığım paylaşım hoşuna gitmedi. Belki bu yaptığım paylaşım onun hassas bir noktasıydı diyebilirim. Ama hani ola ki olabilir yani. Aklıma gelmiyor. Politik bir şey olabilir. Bir şey olabilir. Öyle bir şey de yok işin ilginç tarafı hani. O yüzden anlamlandıramadığım için yüz yüzeyken sormak istedim. Normal direkt uzun bir süre önce direkt olarak bana durup dururken mesaj atmışsın. Yani görmek ister misin? Bunun üzerine birazcık daha böyle bir biraz duygusal, belki biraz sana klişe gelebilecek bir soruyla devam edeceğim. Hala ölmemi istiyor musun? Mesela duysam bir yerde Merve Özkaynak ölmüş diye. Yani olur mu öyle şey? Yani şu an ne amaçla hani neyin üzerine attığımı bile o mesajı hatırlamıyorum. O yüzden hani o an öyle yazmışım ama şu an çok mantıklı gelmiyor mesela. O mesajı atmış olmak, öyle bir mesajı atmış olmak. Süper. Demek ki ölmemi istemezsin aslında. Aslında ölmemi istemiyorsun. Yani tabii ki. Üzülürsün aslında ölsem, değil mi? Evet. Tamam, bu benim için zaten yeterli bir cevap. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Buraya geldin, beni kırmadın. Çünkü hiç kolay bir şey değil. Benim için kolay değil ama senin için hiç kolay değil. Benim için çok daha zor. Tahmin ediyorum. Tekrar sana çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa kendimi aydınlatmama izin verdin. Sormak istemiyorum yani hani burada bazı sorularda birazcık daha böyle bir ayna tutmaya çalıştım aslında sana. Yine söylüyorum, amacım asla sana had bildirmek, ders vermek kesinlikle değil. Başta da dediğim gibi ve sürekli tekrar ettiğim gibi karşılıklı birbirimize ayna tutmaktı. Fikirlerini değiştirmek değil amacım ama merak da etmiyor değilim. Yani bir taraftan da böyle acaba işte bu attığın yorumlarla ilgili bana kafanda bir şeyler şekillendi mi? Bilmiyorum. Cevap vermek asla zorunda değilsin. Hiçbir şekilde cevap vermek zorunda değilsin. Yani ne gibi mesela şekillendi mi derken? Yani mesela işte bu ölüm, umarım ölürsün, ölsen bir gram bile üzülmem mesajının üzerine bu konuşmayı yaptığımızda ne hissettin? Ne hissediyorsun şu anda? Yani dediğim gibi o an ne amaçla attığımı şu an hatırlayamadığım için kestiremiyorum ve şu an çok yanlış ve mantıksız geliyor bana. Tamam, süper. Çok teşekkür ederim tekrar. Ayağına sağlık. Ben seni geçireceğim şimdi. Daha sonra da videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşımızı geçirdik. Ve eğer hani böyle bir gergin bir hava hissettiyseniz aslına bakarsanız karşılıklı olarak hiçbir gerginliğimiz yoktu. Benim tek biraz kendimi gergin hissetmemin sebebi karşı tarafın kendisini tamamıyla rahat hissetmesini istediğimden, onun gerginliğini yaşadım yani. Hani böyle sürekli görüntüsünün gözükmemesi, işte sesinin değişecek olması falan hep o düşünceler aklımda olduğu için belki biraz onun gerginliği yaşadım ama onun dışında karşılıklı yüz yüze olmaktan ötürü hiçbir gerginlik yaşamadım. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sadece bir şey daha paylaşmak istiyorum sizinle bu videoyu kapatmadan önce. Ben hep şunu savunmuşumdur. Birilerinden nefret edebilirsiniz. Ya da sosyal medyada gördüğünüz bazı şeyler, bazı içerikler, bazı insanlar hoşunuza gitmeyebilir. Bunlar çok normal şeyler. Hepimiz gün içerisinde birçok sosyal medya içeriğine maruz kalıyoruz. Hepsini beğeniyor muyuz? Kesinlikle hayır. Benim de kendi dünya görüşüme, kendi prensiplerime, kendi inanışlarıma göre hoşuma gitmeyen içerikler olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama hiçbir zaman bu içerikleri gördükten sonra zihnimde şöyle bir şey uyanmadı. Bu insana, bu içeriğin altına çok kötü bir yorum yazmalıyım ki onu üzmeliyim, onun canını sıkmalıyım. Umarım ölürsün, umarım geberirsin. Nasıl bu paylaşımı yaparsın? Aşağılık vesaire vesaire gibi örneklerde bir şey yazmak asla ve asla aklımın ucundan bile geçmedi bugüne kadar. Eğer beğenmiyorsam o içeriği hiçbir şey yapmadan geçerim. Ya da çok mu rahatsız ediyor? Bloklarım o içeriği paylaşan kişiyi. Bir daha da hani şeyime düşmez, önüme düşmez yani. Tek aklıma gelen budur. Ve şunu hep söylerim. Gerçekten ağaç yaşken eğiliyor. Küçük yaşta bu kavramı vermek, büyüdüğü zaman o insanın gerçekten düşüncelerini ve davranış şeklini çok şekillendirdiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz zamanlarda bir çocuk kitabının 2 sayfasını paylaşmıştım ben sosyal medya hesaplarımda, hikayelerimde ve gerçekten çok güzel geri dönüşler geldi. Anladım ki benim gibi düşünen birçok insan var. Melisa'ya aldığım bir kitap bu. Bir 2 sayfasını size okumak istiyorum izninizle. Çok kısa zaten. Kitabın ismi Bay Kaba bu arada. Ve ilk sayfası şöyle başlıyor.
Yeni tanıştığın birinin burnunun büyük olduğunu kendi kendine düşünsen de bunu ona söyleyemezsin değil mi? Çünkü bu kaba bir davranış olurdu. Sence de öyle değil mi? Ama Bay Kaba bunu pat diye söylerdi. Burnun çok büyük. Bu kadarla da kalsa yine iyi. Burnun o kadar büyük ki bütün havayı içine çekebilirsin. Birisine bunu söylediğini düşünebiliyor musun? Umarım düşünemiyorsundur. Ve böyle devam ediyor. Bay Kaba'nın yaptığı şeyler devam ediyor. Yani bu bir çocuk kitabında bile yazan, herhalde adab-ı muaşeret dediğimiz ya da bir çocuğun eğitimiyle alakalı en temel kavramdır. Birileri hakkında bir şey düşünebilirsiniz. Bu çok normal. Hepimiz gün içerisinde bir sürü şey düşünüyoruz ama bunu ona söyleyemezsiniz. Söylememeniz lazım zaten. Bırakın içinizde kalsın. Çünkü bir insanı kırmak, bunu ona söyleyerek bunu ona söyleyeyim ve canını sıkayım. Ne kadar şişko olduğunu söyleyeyim ve hayatını karartayım demek çok çok karanlık bir düşünce. Çok kötü bir kalp. Bunu ne olur yapmayın. Gerçekten çok kötü. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Ve son olarak minik bir şey daha ekleyeceğim. Belki şeyi söyleyebilirsiniz bana. Ya aslında senin hiç o kadar hater'ın yok Merve. Yorumlarında hiç öyle çok fazla hater mesajı görmüyoruz ya. Sen de abartma diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim en fazla, çünkü belki son zamanlarda göremememizin sebebi bu olabilir. En fazla hate ve nefret söylemine maruz kaldığım dönem ne zamandı biliyor musunuz? Hamile olduğum dönem. Hamile olduğum o 9 aylık süreçte yediğim hakaret, yediğim belalar, aldığım kötü yorumlar kadar herhalde hiçbir zaman almadım. Pis şişko, ben de hamile kaldım, senin kadar kilo almadım, en fazla 6 kilo ile bitirdim. Sen daha oho şimdi bu kilodaysan 9. ayında 50 kilo alırsın. Kocan seni bundan böyle beğenmeyecek. Domates burunlu, hamileliğin yakışmadı dünyadaki tek kadınsın ve benzeri birçok yorum aldım. Yorumu size bırakıyorum. Bundan sonra daha fazla bir şey söylemeyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hepimiz için faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.